Bazı meslekler var, her şey basit. Tesisatçı boruyu tamir eder, gün biter. Kuaför saçı keser, dükkanını kapatır. Ama bir de başka meslekler var. Sadece iş değil, daha fazlası. Doktor eve gelse bile doktor olmaktan çıkmaz. Öğretmen kafasında öğrencilerini dert etmeyi bırakamaz. Yazar ise yazar kelimelerle yaşar. Uykuda da, dertte de, aşkta da. Böyle insanlar bir meslek sahibi olduğu anda artık zihni kapatmak diye bir şey kalmaz. Çünkü bu bir meslek değil, bir çare. Yani tam anlamıyla kim oldukları bu. İşte tam da bu yüzden böyle insanlar zamanlarının sesi olur. Karanlıktan gelse bile o ses yankılanır. Biraz daha işte bundan bahsedeceğiz bugün. Çünkü bugün suskun kalamayan bir adamın şiiri var. Bir halk yerine konuşan bir şairin dizeleri. Selam, ben Alin. Bugün sırada Mehmet Akif Ersoy'un Bülbülü var. Her zamanki gibi kolaylık olsun diye aşağıda zaman kodları ve altyazılar var. Hadi başlayalım. Üç temel eserden oluşan bir yol haritası netleşiyor. Sondan başlayalım. Hani daha önce Faruk Nefis Çamlıbel'in sanat şiirini konuşmuştuk ya, hatırlıyor musunuz? 1924 yılında yazılmıştı. Yani artık Kurtuluş Savaşı bitmiş. Mesaj şu: ayakta kaldık. Şimdi sıra bir şeyler inşa etmekte. O videomu mutlaka izleyin. O şiiri detaylı konuşmuştuk zaten. Bülbül ise 1920'de yazılmış. Yani savaşın tam ortasında, en karanlık, en kaygılı zamanda. O dönemde Türkiye resmen parçalanıyor ve bu şiir vatanının yok oluşunu görüp çaresiz kalmanın acısı. Peki üçüncü parça ne? Bu da İstiklal Marşı. Biliyor muydunuz? Bülbül'ün yazarı aynı zamanda bu umut dolu marşın da yazarı. Eğer bülbül bir milletin ağıtıysa marş da onun yeminidir. Hayal edin, 1920. Türkiye dağılmış. Savaş var. Umutlar tükenmiş. Ve bir şair tek başına memleketinden uzakta. Pencereden bir bülbül sesi geliyor. Normalde dersiniz ki kuş işte. Bahar gelmiş. Doğa uyanıyor. Ama yok. Ersoy bunu öylece dinleyemiyor. Sanki soruyor. Sen hiç mi görmüyorsun etrafında olanı? Benim vatanım yanarken sen nasıl şarkıyı söyleyebiliyorsun? Ve işte o anda şiir doğayı anlamaktan çıkıyor. Acıya dönüşüyor. Bülbülün şarkısı halkın acısına zıt bir sese dönüşür. Bir millet ağlarken sevinç olamaz. Yani mesele ne kuş ne de bahar. Bu vicdanın çığlığı her kurşundan daha yüksek bir ses. Şimdi de bakalım şiirdeki ana semboller neymiş? Bülbül. Bu sadece bir kuş değil. Aynı anda hem kendi acısını hissedip konuşmak isteyen ama sesinin fayda etmeyeceğini bilen şairin ta kendisi. Acı çeken ama hala yaşayan, hala şarkı söyleyebilen halkın sembolü. Ve ilahi bir hatırlatma. Acı içinde bile hayat devam ediyor. Bu arada hiç düşündünüz mü neden bülbül? Neden kartal değil? Papağan değil, tavus kuşu değil. Bunu öğrendiğimde gerçekten şaşırdım. Meğer Türk edebiyatında her kuşun bir anlamı varmış. Mesela kartal, güç, iktidar ve bağımsızlığın simgesi. Gerçi artık çoğu kişinin aklına direkt Beşiktaş geliyor, orası ayrı. Ama askeri marşlarda ve milli sembollerde kartal Osmanlı'nın gururunu ve bağımsızlığını temsil eder. Bir de tavus kuşu var. Görünüşü şahane. Orası tamam da hiç sesini duydunuz mu? O yüzden daha çok kibirin ve dış güzelliğin sembolü oluyor. Ama bülbül tutkunun, özlemin ve şiirin sembolü. Bülbül hep ulaşamadığı bir şey için öter.
çoğu zaman da gül için. Yani yaradanı arayan bir ruh için. Gül, şiirde doğrudan çok az geçiyor ama sembol net. Gül, vatan. Bazında inanç ve Allah'a duyulan sevgi. Vadi ve karanlık gece. Yani zalam. Şiirin başındaki karanlık, vadi, ışığın ve sesin yokluğu aslında bir milletin ruhsal ölümü. Ne ışık var, ne ses, ne de yolcu. Bu bir manzara betimlemesi değil, ülkenin hali. Ama bülbül ortaya çıkınca o karanlık canlanıyor. Yani Ersoy'un sesi umut uyandırıyor. Salahaddin Eyyubi, Fatih, Orhan, Yıldırım. Bunlar kahramanlık dolu geçmişin hayaletleri gibi. Şair kendini büyük bir medeniyetin mirasçısı olarak görüyor. Ama o mirasın yıkıntıları arasında duruyor. Ve işte bu yüzden bir suçluluk duygusu doğuyor. Ben o ecdadın layık torunu değilim. Matem. Bu şiirin ana duygusu. Ersoy sadece yas tutmuyor. Herkes adına ağlama hakkını üstleniyor. İlk bakışta şair bülbüle sitem ediyor gibi. Her şey yıkılırken sen nasıl şarkıyı söyleyebiliyorsun? Ama dikkatle dinlersen anlarsın ki o sitem aslında kuşa değil, kendine. Ersoy için bülbül umursamazlık değil, hayatın devam ettiğinin simgesi. Ve işte en derin acı da burada. Dünya hala yaşıyor ama şair kendini ölü hissediyor. Sus bülbül. Matem senin hakkın değil, matem benim dediğinde. Bu bir yasak değil, bu bir kabullenme. Sen masumsun, suçlu değilsin. Şarkını söyle çünkü sen Yaradan'ın düzeninin bir parçasısın. Ama ben bu toprağın acılarında payı olan biriyim. İşte Ersoy'un büyüklüğü de tam burada. İlk bakışta sanki bülbülle tartışıyor gibi. Ama aslında kendisiyle konuşuyor. Artık şarkı söylemeyi unutan biri. Çünkü çok şey görmüş, çok şey yaşamış. Şiirin sembolleri ve anlamı her yerde konuşuluyor. Ama pek az kişinin değindiği bir şey var. Şairin kişiliği. Meğer Akif fazlasıyla gururlu, ahlaklı ve epey muhafazakar bir adammış. Videonun başında da söylemiştim. Bülbül'den bir yıl sonra o efsanevi İstiklal Marşı'nı yazıyor. Bu hikayeyi biliyor muydunuz? Milli Marş için yarışma açıldığında Akif önce katılmayı reddediyor. Çünkü kazanana para ödülü verilecekti. O ise vatan için yazılan bir marş satılamaz diyordu. Ancak kendisine bizzat rica edilince kabul ediyor. Ama tek şartla bir kuruş bile almayacak. Ne yazık ki şiir bir bakıma kehanet gibiydi. Pek az kişi bilir ki Akif Ersoy yoksulluk içinde ve neredeyse unutulmuş bir halde öldü. İstiklal Marşı'nı yazdıktan sadece birkaç yıl sonra kendini yeni ve layık Türkiye'de yabancı hisseder oldu. Dini görüşleri ve Osmanlı kültürüne bağlılığı yüzünden adi rahatsızlık vermeye başladı. Akif Mısır'a gitti. Orada mütevazı bir hayat sürdü. Dil dersi verdi. Ancak ölümünden sonra 1950'li yıllarda Türkiye onu yeniden hatırladı. Milli şair olarak. Yani düşünün. Kendi ülkesinin marşını yazan adam o şanı hayattayken hiç duymadı. Ünlü olmak istiyorsan önce ölmen lazım. Ne kadar da adaletsiz değil mi? Kişisel vicdan. Çok sık şöyle denir. Ersoy Batı'yı yeriyor, Doğu'yu yüceltiyor. Ama şiiri tekrar okuyunca anlaşılıyor. O yermiyor. Yas tutuyor. Diyor ki suçlu benim. Ben Doğu'nun evladıyım. Ama atalarımın toprağını Batı'nın ezmesine izin verdim. Çünkü şöyle demek çok daha kolay olurdu. Şanssızdım, dönem zordu. Ama Ersoy bahane aramadı. Gerçeğe baktı. Bu pek nadir görülen bir şey. Şair milleti kurtarmıyor. Milletine içini açıyor. Marş ve bülbül
Aynı ruhun iki zıt kutbu. Aralarında sadece bir yıl var. Yani önce çaresizlik, sonra inanç. Tek bir şair, iki farklı Türkiye. Biri batıyor, diğeri ayağa kalkıyor. Bu arada tüm bu metinler Ersoy'un büyük şiir döngüsü Sabahattin içinde yer alıyor. Bir nevi ülkenin manevi günlüğü gibi. Tahmin edin kaç cilt var? Tam 7. Yatmadan önce hafif bir şeyler okuyayım diyen biri için pek uygun değil tabii. Ama sabredip okursanız edebiyat çantanız bayağı ağırlaşır. Orası kesin. Bence her milletin bir bülbülü vardır ama herkes onu zamanında duyamaz. Akif Ersoy'u tanımak ise bana iyi geldi. Cebi boş ama ruhu ışıl ışıl bir adam. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.